Sabahın köründe alışverişe çıktık. Hiç alışık olmadığımız saatler. Bir vampire hiç yakışmıyor. Hemen evin oradaki, bakın etrafı şöyle bir göstereyim size. Benim mahalle burası. Hemen evin oradaki Migros'a geldik. Bir bira yancıları, bira tabağı yapacağız. Akşam maç var saat 10. Öyle patates kraketli, soğan halkalı, dandik bira tabağı değil, sağlam bir bira tabağı yapacağız. Patatesle başlayalım. Kilosu 21.90 diyor. Pek güzel gözükmüyor patatesler ama 2 tane yeterli olacak. Alışverişi beraber yapalım. Bugünkü şartlara göre bir bira tabağı ne kadara mal oluyor? Ayrıca ürünlerle ve markalarla ilgili size birkaç tüyo vermek istiyorum. Sağlam bir bira tabağında mutlaka çıtır çıtır bir tavuk olmalı, tavuk parçaları. Bakın, isterseniz böyle kemiksiz but, isterseniz de böyle tavuk göğsü kullanabilirsiniz. Gramaj olarak az ürün almak isteyenler, lezzetli tavuk sevenler bu markaya dikkat. Mutlaka sosis olmalı ama dana sosis kullanalım muhakkak. Fiyatlar sizi aldatmasın. 5 tanesi 122 lira. Kilosu 422, 500 lira. Dana sosis. Şu yandaki daha hoşuma gitti. 225 gram 99 lira. Öyle patates kroketli, soğan halkalı, dandik bira tabağı yapmıyoruz. O yüzden turşuya ihtiyacımız var. Böyle pahalı fiyatlara gitmenize gerek yok. Meze tabağı yapıyorsanız, meze yapıyorsanız, bira tabağı yapıyorsanız Migros'un turşusundan şaşmayın. 26 lira 50 kuruş. Fakat Migros'a bir eleştiri, turşularınız acı çıkıyor. Garnitürlerde %25 indirim varmış. İsterseniz böyle konserve garnitür kullanabilirsiniz. Ya da hazır mezeler var. Bakın görüyorsunuz değil mi? Bunları, markaya hiçbir lafım yok. Bütün hepsi için söylüyorum. İnanılmaz lezzetsiz oluyor. Eve sokmamak lazım. Ama bunu nasıl muhteşem bir Amerikan salatası yapacağınızı tüyosuyla, püf noktasıyla size göstereceğim. Fiyatı ne kadarmış? 43 lira. 200 gramı 43 lira. Sesimi beğenmeyip eleştiri yapanlar vardı değil mi? Bu sizin için gelsin. Baharı bekleyen kumrular gibi. Sen de beni bekle, sakın unutma. Galeta unu lazım. Bakın, bir tek marka var, başka bir marka yok. Bunu da hemen atalım. Galeta unu iş görür ama çok daha lezzetli, hayatımın en iyi çıtır tavuğunu yemek istiyorum diyorsanız, bakın bu markayı tanımıyorum. Yeni çıkmış, fiyat kırmak için iyi. Ama şu Knorr'un çıtır çıtır 27 yıl arası şov. Gelmişken bira fiyatlarını da göz atalım. Dörtlü Efes Malt 169. Normal Efes dörtlü 192. Efes Extra 199. Tekli bira fiyatlarına bakalım. Tuborg tekli 48 lira. Gelmişken şarapları merak edenler olabilir. Şöyle bir fiyatlara bakalım. 300 liradan başlıyor. 1000 küsürlere kadar gidiyor. Şöyle buyurun. Geldik en güzel zamana. Neymiş günahımız? 403 lira. Kararı siz verin. Evde bira tabağı yapıyorsunuz. Biranın yanında bir şeyler yemek için. İsterseniz çayın yanında 403 lira. 5-6 parça doğru düzgün bir şey yok. Ama karar sizin. Biraz etrafı göstereyim. Bakın, burası benim doğduğum mahalle, büyüdüğüm mahalle. Otopark fiyatları, arabasını park edecekleri için bulaşık suyu gibiyim. Her yere ulaşıyoruz. Şuradaki camiyi görüyor musunuz? Ben küçükken buralar sapsarı kumdu. Cami yeni yapılıyordu. Şu top sahasının dili olsa da konuşsa sabahtan akşama kadar oynardık. Hemen sigara böreklerimizi ayarlayalım. Burada bir bağ maydanozun yarısı var. İnce ince kestim. Lezzetli bir sigara böreği yapmak istiyorsanız lor peyniri kullanın. İçi dağılmaz ama lor peyniri yeterli olmaz. Bakın 3, 4, 5 yemek kaşığı lor peyniri. Bu tarifte lor peynirine bakış açınızı değiştireceğiz. Sadece lor peyniri yapabilirsiniz ama lezzetli olmaz. Ama durum olmayan lor peyniri kullanabilir. 5 yemek kaşığı lor peynirine 2 yemek kaşığı beyaz peynir olarak düşünebilirsiniz. Şöyle ezerek karıştırıyoruz. Yalnız zaman kaybı olmasın. Biraz yardım alalım. Anne, şunu bana sigara böreği şeklinde keser misin? Ama küçük olmasın, büyük de olmasın. Benim karım ne olacak bunu ben yapacağım da? 2 bira. Ay tabii, namazını yazdığı insanlara bira. Hiç kimse içmesin esasında.
Yufka da biraz bayat mıymış neymiş? İkiye katladık. Bir daha katlıyoruz. Bir kere daha katlıyoruz. Beni bırakıp nereye gidiyorsun oğlum? Gelsene Anne sen şuraya. devam et. Kamera açık, benim işim var. Tamam. Bir daha katlıyoruz. Tam bunu ortadan kesiyoruz. Biraz küçük mü oldu? Tam bu şeye güzel, bira tabağı güzel olur. Ya benim eski dükkanlardaki gibi olsun işte. Tamam. Şimdi yufka biraz bayat olduğu için kopabilir. Yumuşak olsaydı. Bir parça su getirsene bana. Tuzları yapayım da öyle yapıştıracağım. Sen bırak. Biraz ucunu ıslatalım. Sen sarmaya devam et. Yeriz. Olmadı maaşından keserim ha. Ay. Hadi sağ ol. Sigara böreklerini en az yarım saat buzluk bölümünde bekletirseniz çok daha lezzetli olur ve çok daha çıtır çıtır olur. Mutfakların kol kurulu yağsı yağ, bolca ayçiçek yağına ihtiyacımız var. Bira tabağı deyip geçmeyin ya da bira yancıları deyip geçmeyin. İsterseniz 5 çayında, isterseniz bir şeyler atıştırırken şöyle bir bakalım. Patatesler görüyor musunuz? Hemen hemen hepsi aynı boyda. Buna dikkat edelim. Hepsi eşit pişmeli. Ya Koray, bu kadar önemli mi patates boyutu? Tabii ki önemli. Bir tane bakalım kızarması diye. Biraz daha zamana ihtiyacı var. 2 dakika daha belli. Bu arada patatesi hemen tuzluyoruz. Ve yavaş yavaş ocağın içine. Tavayı tıka basa doldurmuyorum. Yağın ısısını düşürmüyorum. Mükemmel bira tabağını kovalıyoruz. Mükemmel bira yancılarını kovalıyoruz. Dikkat! Şu aldığımız Amerikan salatasını hatırlıyor musunuz? Bakın, markaya kesinlikle lafım yok. Çünkü hepsi lezzetsiz. Ama size bunu çocukluğunuzdaki Amerikan salatasına, o büfelerde yediğiniz muhteşem Amerikan salatasını nasıl çevireceğinizi göstereceğim. Hatta şöyle bir tadına bakalım, hak geçmesin. Atıp tutmayalım. Çoğu markaya göre tadı güzel ama çok yetersiz. Bugün alışveriş yaptığımız malzemeleri kullanıyoruz. Ne kadar çok turşu o kadar lezzet. Kıvamını nasıl o muhteşem hale getireceğinizi, nasıl lezzetlendireceğinizi göstereceğim. Çok basit bir taktiği var. Nasıl isterseniz şu kafasını kestikten sonra isterseniz şöyle halka halka kesebilirsiniz. İnce ince yalnız. Veyahut da İsterseniz şöyle ortadan ikiye kesip, sonra tekrar ikiye kesip, sonra tekrar ikiye, toplam 4'e kesip, Koray ben daha ince hoşlanıyorum diyorsanız o sizin tamamen damak tadınıza bağlı. Koray bu kadar çok turşu gerekli mi? Ne kadar çok turşu o kadar lezzet. Haşlanmış patates, küçükse 2 tane, büyükse 1 tane. Daha ezmeden üstüne tuz. Ya Koray, haşlanmış patates mi? Bu mu? Bu kadar mı? Koray dediğin kadar varmış diyeceksiniz. Şimdi bakın iyice ezdiğime inandıktan sonra mayonez 1. İlk başta şöyle 2 yemek kaşığı dolu dolu bakacağız. Karıştır. Şu bile inanılmaz lezzetli bir meze bile diyebiliriz. Oldu. Şimdi sıra Amerikan salatasına geldi. Amerikan salatası içine salam koyarsınız. Bunu İtalyan salatasına çevirebilirsiniz. Karıştır. Malzemeyi tamamen karıştırdığınıza emin olun. Daha sonra şöyle yağış. Amerikan salatası fazlalaştı. Hem de lezzetlendi. Hemen dolabınıza koyup satışa başlayabilirsiniz. Sıra sosise geldi.
İsteyen istediği markayı kullanabilir ama bu fiyat performans olarak sizi tatmin eder. Hiçbir karımız yok. Sadece herkes lezzetli bir ürün yesin diye konuşuyoruz. Sosisi 3'e bölüyorum, tamam mı? 3'e böldükten sonra şöyle ortadan çizik at. Sonra tekrar çizik at. Dibine inmesine izin verme. Daha sonra tavaya. İşte bu. Şöyle bir bakalım. Bakın 2 dakika görüyor musunuz? Aynen böyle açıldı. Yani size bir tüyo. İş yerleri bunu fritözde yapacak. Fritözde sıralama önemlidir. İlk önce patates, daha sonra sosis, daha sonra sigara böreği. Ama tavuğu falan atamazsınız, yağınız bozulur. Sigara böreği de dağılmamalı. İşte bu. Böyle galeta unu kullanabilirsiniz. Markası önemli değil. İstediğini kullanın. Ama galeta unu yerine ben çok daha lezzetli bir ürün yemek istiyorum. İş yerimde herkes benim tavuğum için gelsin diyorsanız bu marka. Bu markanın ama bir handikapı var. 27 lira ve 90 gram. İş yerleri için çok pahalı. Şimdi ben az bir şekilde bir tava yapabileceğim için kullanabiliyorum. Ar-Ge çalışması gibi. Bu markaya sesleniyorum. Bunun daha gramajı fazlasını iş yerleri için çıkartmalısınız. Çünkü çok pahalıya mal oluyor yoksa. İnanılmaz lezzetli bir karışım ama çok pahalıya denk geliyor. Şimdi bakın bu burada hazır. Hiç yumurta falan koymayacağız. İsteyen koyabilir ama bir kaba sadece su. Çünkü çok ağır oluyor. Bildiğiniz içme suyu. Bu tavuktan bana sadece 4 parça lazım. Ama bakın nasıl 4 parça lazım. Hadi 5 olsun, 5 çıktı. Görüyor musunuz? Böyle kalın kalın olmalı. Yoksa içi sulu pişmiyor. İncecik kupkuru bir şey oluyor. Buna dikkat edin. Daha sonra bunu suya batırıyorsunuz. Suya batırdıktan sonra galeta ununa batırıyorsunuz. İyice bulandığına emin olun. Daha sonra yağın içine. Eğer pane izin verirse bir ürün daha yapacağız. Bakın, kendimizle ilgili çok konuşmaktan hoşlanmıyorum ama 5 yıldızlı bir restoran bu bira tabağını kullanıyor. Tabii ismi daha yabancı bir isim ve benim ara sıcak menülerini yaptığım bir otel. İsme gerek yok, reklama gerek yok. Suyunu değiştiriyoruz. Yeni bir su. Kesinlikle tavuklu suyu kullanmıyoruz. Hatta yeni kap kullanıyoruz. Patlıcan. Kocaman bir patlıcan. Sadece 2-3 dilime ihtiyacım var. Onun için sadece bir tarafını paçalı soyuyorum. Kafa bölümünü. Bakın şurayı kullanmıyorum. Daha sonra İnceliğini görüyor musunuz? Çok kalın değil. Hemen hemen hepsi aynı boyda. Diziyorum. Diz. Acısı çıkması için tuz. Mutlaka tuz. 2 dakika sonra şöyle suya batırıyorum. Hem tuzundan kurtuluyorum hem de galeta unluyorum. Daha doğrusu çıtır paneliyorum. Ve sırasını bekletiyorum. Bir tane daha. Yeniden hemen şöyle al. Of, nasıl kokuyor burası biliyor musun? Yağını akıt. Hemen al. Bitti mi? Bitmedi vatandaş. Devam. Pişene kadar tabağı süslemek için ve içinde ne olduğu belli olsun diye biraz turşu uzunlamasına, köşede sırasını beklesin. Şöyle ince ince kestiğim havuçlar Amerikan salatasında olduğu için kullanabiliriz. Patlıcanlar kızardı. Nasıl gözüküyor? Tablo gibi. Ya Koray, patlıcan olur mu bira tabağında? Tabii ki olur. İnanılmaz da lezzetli olur. Ufak bir uyarı. Ben evdeyim diye yağ istediğim gibi kullanıyorum. Eğer iş yerindeyseniz, fritöz kullanıyorsanız ilk önce patates kızartması, sonra sosis, daha sonra sigara böreği, daha sonra patlıcan, daha sonra da
tavuk kızartmalısınız. Ama benim size tavsiyem sigara böreği, sosis, patatesi aynı fritözde, aynı yağda kızartabilirsiniz. Tavuğu apayrı bir yerde kızartmalısınız. Hadi bir tane daha atalım. Şuna gerek yok. Yok efendim mutfakta bir şey yenmez, içilmez. Kim demiş? Kim diyorsa bana gönderin. Kim olursa olsun gelsin bana anlatsın derdini. Köle değilsiniz. Bunu unutmayın. Burası mutfak. Kıracağız, dökeceğiz. Bütün stresimizi atacağız. Sigara böreklerini şöyle alabiliriz. Biraz daha taze olsaymış, annemin söylediği doğru, yufka çok daha iyi olurmuş. Amerikan salatasından şöyle vurarak kapat. Patates kızartması. Kırmızılık istiyorum. Zor günler maydanozu. Size bir otel için hazırladım dediğimde şaka yapıyorum zannettiniz değil mi? Nasıl gözüküyor? Hiç böyle bir bira tabağı gördünüz mü? Böyle bir şey geliyor mu önünüze? Yok efendim soğan halkası, yok efendim patates kroket. Ya patatesin olduğu yerde patates krokete ne gerek var? Bu tabağın fiyatı ne kadar? Yazın. Bilen olursa yemeğe götüreceğim. Yorumlarda yazın. Çocukluğunuza götürecek demiştim. Şunun şöyle bir tadına bakalım. Yapanlar çok beğenecek. Bu kadar ufak bir dokunuş nasıl bu kadar lezzetlendirir diye kendi kendinize soracaksınız. Sıra geldi tavuğa. Şöyle beraber bakalım. İçi pişmiş mi? Nasıl? Şu pane sizi çok memnun bırakacak. Yumurtaya bulayıp yaparsanız çok daha lezzetli oluyor. Ama ağır oluyor. Ama tercih sizin tabii ki. Sıra geldi gönlümün efendisine. İyi bir sigara böreğine hiçbir şey değişmem. Şöyle bakalım içinde peyniri duruyor mu, akmış mı, akmamış mı? Bakın peynirleri burada görüyor musunuz? En ufak akma yok. Dolaba koyma numarasını kaçırmayın. Çatıştırı duyuyor musunuz? Patlıcan. Bira tabağında daha önce görmeyenler ama biranın yanında müthiş lezzetli olduğunu tadından tahmin edebilirsiniz. Açın ağzınızı. Sosis, patates. Çocukluğunda sevmeyen yoktur. Açın ağzınızı bir de şunun tadına bakalım. Daha fazla uzatıp canınızı çektirmek istemiyorum. İzleyip abone olmayan vicdansızlar sizi unuttum zannetmeyin. Hepimize elinize sağlık, tekrardan herkese selamlar.